Herkese merhabalar, ben Volkan Çelik. Bugün sizleri son derece gizemli ve efsanelerle dolu bir yere götüreceğim. Her zaman uzak diyarlardaki antik bölgeleri anlatmayacağız. Biraz da yakın çevremize bakmaya ne dersiniz? Daha önce hiç Taht-ı Süleyman'ı duydunuz mu? Süleyman peygamberin cinleri hapsettiği yer, Mitra inancının yayıldığı topraklar, Zerdüştlerin kutsal merkezi, bir geçiş kapısı olduğuna inanılan, Zülkarneyn'in uğradığı ve birçok efsanenin kesiştiği bu büyüleyici yeri biliyor musunuz? Bu videoda bunların hepsinden bahsedeceğim, merak etmeyin. Ayrıca bu videonun yorumlarında özellikle bana bahsetmemi istediğiniz konuları ve gizemli olduğunu düşündüğünüz antik yapıları yazmanızı istiyorum. Yeni video yorumlarınızdan seçilebilir. Neden olmasın? Ve işte başlıyoruz. Taht-ı Süleyman. İran'a gidiyoruz. Bu bölgeyi öncelikle biraz inceleyelim. Ardından gizemlerine dalalım. Taht-ı Süleyman, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde deniz seviyesinden yaklaşık 2200 metre yükseklikte yer alan bir antik yerleşim alanıdır. Zencan ve Tebriz şehirleri arasında dağlarla çevrili bir vadide konumlanmış olan bu bölge hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Taht-ı Süleyman, özellikle Zerdüştlük, Sasani İmparatorluğu ve İslam öncesi İran tarihi açısından büyük önem taşır. Burada antik tapınak kalıntıları, ebedi ateş sunakları ve büyük bir gölün yanında yer alan kutsal yapılar bulunuyor. Turistik açıdan Taht-ı Süleyman, ziyaretçilerine hem tarihsel zenginlik hem de doğal güzellik sunan büyüleyici bir destinasyondur. Antik kalıntıların arasında gezilebilir, Zerdüştlerin ibadet yerlerini keşfedebilir ve mistik atmosferi deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca dağların arasında yer alan bu alan, doğa severler için de cazip bir nokta. Göletin çevresinde yürüyüş yaparak tarihi ve doğal güzellikleri bir arada yaşamak, özellikle fotoğraf tutkunları için benzersiz bir fırsattır. İran'ın bu gizemli ve tarihi köşesi, tarih ve efsane meraklıları için kaçırılmayacak bir durak. Fakat çok daha fazlasını arayanlar ve özellikle antik tarihin gizemlerinin farkında olanlar için tam anlamıyla bir hazine olduğunu söyleyebiliriz. Konuyu biraz derinleştirelim. Taht-ı Süleyman'ın tarihsel kökeni ve önemli yapıları. Burası İslam öncesi dönemde kültürel ve dini bir merkez olarak kabul edilirdi ve antik dünyada Ganjak olarak bilinen şehir, 624 yılında Roma İmparatorluğu'nun saldırısı sonrası harabeye dönmüştü. Resmi tarih buranın 3000 yıl önce inşa edildiğini söylese de çok daha eskilere binlerce yıl daha öncesine gittiği inanç özellikleri değerlendirilince anlaşılıyor. Peki burada ne var? Taht-ı Süleyman'da Anahita Tapınağı, Azargoşap Ateş Tapınağı ve Hüsrev İvanı gibi büyüleyici yapılar bulunuyor. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan bu bölge önemli bir turistik cazibe merkezi olarak biliniyor. Antik çağlarda çok önemli bir şehir olan Taht-ı Süleyman, farklı hükümetler ve dillerde çeşitli isimlerle anıldı. Pehlevi dilinde Ganjak, Ermenice Günska ya da Katska, Yunanca Kenska ve Moğolca Storik olarak adlandırıldı. Hatta İran'ın ünlü destanı Şehname'de de adı geçiyor. Söylentilere göre burası Zerdüşt peygamberin doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Arkeolojik kazılarda Ahmeniş İmparatorluğu dönemine ait kalıntılar da bulunmuş ve Taht-ı Süleyman'daki en eski yapılar Tunç ve Demir çağına kadar uzanıyor. Yani burası tarihin farklı dönemlerinde inşa edilmiş ve genişletilmiş bir kutsal merkez. Bu arada tanrıça Anahita'yı kısaca incelemekte fayda var. Anahita eski İran mitolojisinde ve Zerdüşt inancında su, doğurganlık, bilgelik ve savaşla ilişkilendirilen bir tanrıçadır. Aynı zamanda nehirlerin, göllerin ve temiz su kaynaklarının koruyucusu olarak da kabul edilir. Anahita hem doğurganlık hem de savaş tanrıçası olarak çift yönlü bir rol oynar. Bu özellikleri onu doğanın hem yaratıcı hem de yok edici güçleriyle ilişkilendirir. Zerdüşt tapınaklarında ona adanmış kutsal yerler ve ritüeller özellikle su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde önemli bir yere sahiptir. Diğer taraftan Sümer mitolojisinde Anahita, su tanrıçası Inanna veya Akat mitolojisinde İştar'la benzerlik gösteriyor. Yunan mitolojisinde ise Anahita'nın karşılığı genellikle aşk ve doğurganlık tanrıçası Afrodit olarak kabul edilir. Hem Inanna hem İştar hem de Afrodit, aşk, doğurganlık ve güzellikle ilişkilendiriliyor. Bu yönleriyle Anahita'nın rollerini yansıtırlar.
ve bu bölgede oldukça baskın olduğu görülüyor. Bölgenin Zerdüşt inancındaki önemi. Şimdi soralım, Taht-ı Süleyman Zerdüştlük için neden bu kadar önemli? Çünkü burası Zerdüştlerin inançlarına göre kutsal kabul edilen 4 elementten biri olan ateşin merkezlerinden biri. Ateş, Zerdüşt inancında Tanrı'nın saf ışığını ve ruhani gücünü temsil eder. Taht-ı Süleyman'da bulunan Azar-Goşab Ateş Tapınağı'ndaki ateşin kutsal olduğu düşünülmüş ve yüzyıllarca burada korunmuş. Bunun yanında su da Zerdüştler için kutsal bir unsur. Bölgede bulunan göller ve tapınaklar bu inancın kalbi olarak görülüyor. İslam'ın İran'a girişiyle birlikte birçok ateş tapınağı yok edilmiş olsa da Taht-ı Süleyman'daki tapınaklar korunmuş. Bölgedeki halk yani Mobetler bu kutsal alanın yakılmaması için Araplara vergi ödemeyi kabul etmiş. Ayrıca buradaki tapınaklardan biri de su ve doğurganlık tanrıçası Anahita'ya adanmış. Efsanelere göre buradaki ateşin kaynağı göksel kökenlidir ve Tanrı Ahura Mazda'nın varlığını yeryüzüne taşır. Bu ebedi ateşin hiç sönmediğine inanılır ve Zerdüşt rahiplerinin bu ateşi korumak için çok çaba sarf ettikleri söylenir. Profesör F.R. Miller şöyle anlatıyor. Taht-ı Süleyman hem Zerdüşt inancı hem de Mitraizm için kutsal bir alan olarak kabul edilmiştir. Bu yapılar geçmişteki inanç sistemlerinin karmaşık doğasını ve insanların ruhsal arayışlarını yansıtır. Taht-ı Süleyman Gölü ve efsaneleri. Bölgedeki bir diğer ilginç yapı ise Taht-ı Süleyman Gölü. Bu göl içinde barındırdığı gizemler ve efsanelerle ünlü. İçme suyu olarak uygun olmasa da Zerdüştler için kutsal kabul edilen bir su kaynağıdır. Gölün dibine inilemediği ve kaynağının tam olarak bilinmediği söylentileri de onu daha gizemli yapıyor. Ortalama 79 metre derinliğindeki bu gölde bazılarına göre büyük hazineler saklanmış. Sasani döneminde savaş sırasında düşmanlardan korunmak amacıyla değerli eşyaların göle atıldığına dair birçok hikaye anlatılıyor. Efsanelere göre bu gölde Hz. Süleyman'ın asasını vurduğu yer olduğu ya da Hz. Meryem Ana'nın göle bir torba bıraktığı söyleniyor. Bu anlatılar gölün mistik bir yapıya sahip olduğunu ve kutsallığını vurguluyor. Hz. Süleyman'ın cinleri hapsettiği yer, Taht-ı Süleyman Zindanı. Ve işte geldik bölgenin en çok merak edilen yerine, Taht-ı Süleyman Zindanı. Burası Taht-ı Süleyman'ın 3 kilometre batısında yer alan içi boş bir koni şeklindeki gizemli bir dağdır. Yerel halk buraya Süleyman Zindanı ya da Dev Zindanı diyor. Efsaneye göre Hz. Süleyman ona itaatsizlik eden cinleri buraya hapsetmiş. İslam öncesi dönemlerde Zerdüşt rahiplerinin ibadet ve kurban yeri olarak kullanıldığı bu alan bugün bile gizemini koruyor. Bazı inanışlara göre gün batımından sonra cinlerin burada toplandığına ve görülebileceğine inanılıyor. Hatta yerel halk onlarla karşılaştıklarını iddia ediyor. Ancak yerel efsaneler bu dağın derinliklerinde hala esrarengiz olayların yaşandığını söylüyor. Bu konuya yeniden devam edeceğiz. Bu bölge neden çok önemlidir? Gelin biraz daha derinleştirelim. Efsaneye göre Taht-ı Süleyman'ın derinliklerinde Zerdüşt rahipleri tarafından kullanılan gizli bir zindan bulunuyordu. Bu zindan sıradan bir yer değildi. Burası insanlardan çok karanlık güçlerin, cinlerin ve şeytani varlıkların hapsedildiği bir yerdi. Efsaneler, Süleyman peygamberin Allah tarafından kendisine verilen büyük bir güçle bu cinleri kontrol ettiğini ve isyan edenleri ise bu zindana kapattığını anlatır. Zindan sadece fiziksel bir hapishane değil, aynı zamanda ruhani bir mühürle korunan, içindekilerin dünyaya geri dönmesini engelleyen bir geçittir. Bir gün Taht-ı Süleyman'ın etrafında toplanan bir grup maceraperest bu zindanın varlığını öğrenir ve hazine ya da gizemli güçler arayışıyla zindanın kapısını bulmaya karar verirler. Uyarılara rağmen kimseye haber vermeden gece karanlığında Taht-ı Süleyman'ın derinliklerine inmeye cesaret ederler. Zindanın kapısını bulduklarında üzerindeki tuhaf yazılar ve eski semboller dikkatlerini çeker. Ancak biri bu mühürlerin sadece birer süsleme olduğunu düşünerek kapıyı açmaya çalışır. O an derinlerden gelen, insanın kemiklerine kadar işleyen soğuk bir rüzgar yükselir. Kapı açılır açılmaz bir gölge hızla dışarı süzülür ve karanlığa karışır. Zindandan kaçan bu varlık efsanelerde bahsedilen isyankar cinlerden biridir. Gruptakiler büyük bir korku içinde kapıyı hızla kapatır ancak çok geçtir. O geceden sonra o varlığı serbest bırakan kişiler birer birer kaybolmaya başlar. İlk başta sadece rüyalarında zindanın soğuk duvarlarını, karanlıkta parlayan gözleri ve fısıltı halinde duydukları anlaşılmaz sesleri görürler. Her biri aynı rüyada zindana geri çağrıldığını hisseder.
Zamanla bu rüyalar dayanılmaz hale gelir. Gerçekle hayal arasında sıkışıp kalırlar. Sonunda bir gece grup üyelerinden biri aniden ortadan kaybolur. Onu bulmak için yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalır. Geride sadece Taht-ı Süleyman'ın eteklerinde zindan kapısına kadar uzanan ayak izleri kalır. Bu korkutucu olaydan sonra zindanın kapısının tekrar mühürlenmesi için dualar ve ritüeller düzenlenir. Ancak halk arasında zindanın artık sonsuza kadar mühürlenemeyeceğine ve bir kez daha açılacağına inanılır. Zindandan kaçan varlığın orada kalanları serbest bırakmak için döneceği ve intikamını alacağı söylentisi halk arasında hala konuşulur. Gelelim gizemli Ateş Tapınağı'na. Ateş Tapınağı'nın önemi Zerdüştlük inancında ateşin kutsal bir unsur olarak kabul edilmesinden gelir. Zerdüştlük dünyanın en eski tek tanrılı dinlerinden biridir ve ateş bu inançta Tanrı Ahura Mazda'nın saf ışığını ve bilgeliğini simgeler. Taht-ı Süleyman'da yer alan Ateş Tapınağı Sasani İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir ve Zerdüşt rahiplerin ibadet ettiği en önemli kutsal alanlardan biri olmuştur. İbadet için kullanılan ateşin Ahura Mazda'nın yeryüzündeki varlığını temsil ettiğine inanılır ve bu ateşin hiç sönmeden yanması büyük bir dini sembol olarak kabul edilir. Ayinler tapınaklarda ateşin etrafında düzenlenen çeşitli ritüellerle gerçekleştirilirdi. Zerdüşt rahipleri ateşe saflığı simgeleyen özel tütsüler, yağlar ve kutsal bitkiler sunarlardı. Bu ayinler sırasında dualar edilir ve kutsal Zerdüşt metinleri olan Avesta'dan ilahiler okunurdu. Ateşin sönmemesi ve temiz kalması için rahipler sürekli olarak ateşi beslemek zorundaydılar. Çünkü ateşin söndürülmesi Tanrı'ya saygısızlık olarak kabul edilirdi. Rahipler ayrıca topluluk adına Ahura Mazda'dan korunma ve rehberlik dilemek için özel ayinler düzenlerdi. Taht-ı Süleyman'la ilgili bir efsane ise bu ateşin gökten indiğine ve Tanrı tarafından gönderildiğine dair bir hikayeyi anlatır. Efsaneye göre bölgedeki ilk rahipler Tanrı Ahura Mazda'nın kendilerine bir işaret göndermesini beklerken gökten bir yıldırım düştü ve aniden büyük bir ateş yandı demişlerdir. Bu ateşin Tanrı'nın bir armağanı olduğuna inanıldı ve asla söndürülmeden korunması gerektiği düşünüldü. Rahipler ateşi kutsal bir sorumluluk olarak nesiller boyunca muhafaza etti ve bu ateşin gücünün çevredeki köylüleri koruduğuna inanıldı. Eğer ateş sönerse felaketlerin geleceği ve Tanrı'nın rahmetinden mahrum kalınacağına inanılırdı. Bu yüzden rahipler gece gündüz ateşin başında nöbet tutup onu canlı tutmak için büyük çaba sarf ettiler. Bu bölgeyi ilginçleştiren bir özellik de Zülkarneyn'in de gelmiş olmasıdır. Bildiğiniz gibi Zülkarneyn hem İslam mitolojisinde hem de diğer eski kültürlerde önemli bir figür olarak karşımıza çıkar. Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn iki boynuzlu anlamına gelir ve iki farklı yönde geniş bir imparatorluk kurmuş, büyük bir güç ve hikmet sahibi bir lider olarak tasvir ediliyor. Zülkarneyn'in maceraları tarih boyunca birçok farklı efsane ve hikayeyle zenginleşmiştir. Zülkarneyn'in en çok bilinen efsanelerinden biri onu güneşin battığı yeri ziyaret eden bir kral olarak tasvir eder. Burada halkın sefalet içinde yaşadığını gören Zülkarneyn onlara yardım etmeye karar verir ve bir duvar inşa ettirerek onları dışarıdan gelen tehlikelerden korur. Bu duvar Yecüc ve Mecüc adı verilen yıkıcı bir kavmi durdurmak için yapılmıştır. Burası her ne kadar Azerbaycan topraklarında olduğu düşünülüyor olsa da uzmanlar ve araştırmacılar bu bölgenin aslen İran'ın Azerbaycan eyaletinde olduğunu ve Taht-ı Süleyman'ın bu anlamda çok önemli olduğunu dile getirmişlerdir. Yani aslen Yecüc-Mecüc Seddi'nin burada olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Zülkarneyn'in ruhsal ve fiziksel olarak güçlendiği yer olduğu anlatılır. Bu bölgede Mitra inancı ve ritüeller yapılan tapınak. Mitra inancı antik Pers ve ardından Roma dönemlerinde yayılan ışık ve doğru yolun tanrısı olarak kabul edilen Mitra'ya adanmış bir din ve kültürel sistemdir. İran mitolojisinde önemli bir yer tutan Mitra, antik Perslerin güneş tanrısı olarak biliniyor. Taht-ı Süleyman'daki kalıntıların bazıları Mitraizmle de ilişkilendirilir. Bu bölgede Mitra'ya adanmış ritüellerin gerçekleştirildiği biliniyor. Mitra inancı özellikle Roma İmparatorluğu'na kadar yayıldığı için bu tür eski ritüel merkezlerinin mistik anlamları uzun süre korunmuştur. Mitra inancı Tanrı'nın doğuşu, ölümü ve yeniden doğuşu temalarını içerir. Bu döngü tarım toplumlarının yaşamında önemli bir yer tutar ve mevsim döngüleriyle sıkı bir bağ kurar.
Mitra'nın boğa ile olan sembolik ilişkisi de bu inancın temel unsurlarından biridir. Boğanın kesilmesi ritüeli taze ve bereketli bir hasadın temsili olarak görülür. Bu ritüeller dini ayinler sırasında gerçekleştirilir ve Mitra'nın insanlara koruma sağladığına inanılır. Taht-ı Süleyman bölgesinde Mitra inancı ve onun simgeleri antik dönemlerden itibaren etkili oldu. Bu inanç Zerdüşt inancıyla harmanlanarak yerel halk arasında derin bir kök salmıştır. Mitra'nın inancı Zerdüşt inancıyla benzerlikler taşımasına rağmen ayrı bir inanç sistemi olarak da öne çıkmıştır. Mitra'nın temsil ettiği değerler, ışık, adalet ve doğanın döngüsü, bölge halkının dünya görüşünü ve yaşam biçimini şekillendirmiştir. Bu nedenle Mitra inancı, Taht-ı Süleyman'ın tarihi ve kültürel yapısını etkileyen önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgede hala yapılmakta olan Mitra ritüellerinden bir örnek vermeye çalışalım. Mitra ritüelleri antik dönemlerde genellikle gizli ve kapalı topluluklar içinde gerçekleştirilen dini ayinlerdir. Bu ritüellerin en önemlilerinden biri Mitra'nın boğayı kesmesi ritüelidir. Bu ayin, Mitra'nın kozmik savaşta boğayı öldürerek evreni yarattığına dair inanç üzerine kurulmuştur. Ritüel hem sembolik anlamda hem de topluluk üyeleri için bir araya gelme ve bağlılık ifadesi olarak büyük önem taşıyor. Ritüel genellikle yeraltı bir tapınakta kutsal bir alan olan Mitreum'da yapılır. Tapınaklar karanlık ve gizemli bir atmosfer yaratmak için özenle tasarlanmıştır. Ayin sırasında bir boğa kesilir ve bunun ardından çeşitli dualar okunur. Boğanın kanı, bereket ve yeniden doğuşun simgesi olarak kabul edilir. Katılımcılar boğanın kanından bir miktar alarak yüzlerine sürerler. Boğaları Mitra'nın koruması altına alma ve ruhsal olarak arınma amacını taşır. Bu ritüelin sonunda katılımcılar Mitra'ya olan inançlarını tazeler ve topluluk bağlarını güçlendirir. Ritüel aynı zamanda yeni üyelere kabul törenleri için de fırsat sunar. Yeni üyeler bu kutsal deneyime katılarak Mitra'nın topluluğuna dahil edilir. Bu ayin, Mitra inancının ve topluluğun ortak değerlerini pekiştirmekte önemli bir rol oynamıştır. Ve bu nedenle antik Mitraizmin merkezi bir unsuru olarak tarihe geçmiştir. Doktor Ziyaye şöyle söylüyor: kadim bilgelik ve okült bilgilerin Taht-ı Süleyman'daki varlığı bölgenin tarih boyunca birçok kültüre ilham vermiştir. Geçmişte burada yapılan ritüeller hala günümüzde ilgi çekiyor. Çok önemlidir ki ayrıca ana Mitra tapınakları çok olmasa da bilinen birçok yerde bulunuyor. Örneğin Mitra tapınakları antik dönemde özellikle Roma İmparatorluğu'nun doğu bölgelerinde yaygın olarak bulunuyor. İstanbul'un altında özellikle Beşiktaş ve Fatih semtlerinde antik Roma dönemine ait Mitreum kalıntıları bulunuyor. Bu tapınaklar yeraltı gizli alanları olarak keşfedilmiştir ve gizli olarak toplanılmakta ve ayinler yapılmaktadır. Tarsus'ta bulunan Mitra Tapınağı antik dönemde önemli bir dini merkez olarak bilinir. Burada yapılan kazılarda tapınağa ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Bergama antik kentinde Mitraizmle ilgili kalıntılar bulunmuştur. Bu tapınak Bergama'nın Roma dönemindeki önemli dini yapılardan biri olarak öne çıkmıştır. Suriye'deki Dura Erefos. Dura Erefos'taki Mitra Tapınağı günümüze ulaşan en iyi korunmuş Mitreumlardan biridir. Tapınak milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenmekte. Irak, Bağdat. Bağdat yakınlarında antik Mitra tapınaklarının kalıntıları bulunmuştur. Bu tapınaklar bölgedeki Zerdüşt ve Mitra inançlarının etkileşimini yansıtmakta. Dünya genelinde zengin kişiler ve üst düzey kişilerin özellikle Türkiye Mitra tapınakları olmak üzere bu bölgelere gelip ritüel yapmalarından bu videoda bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Hepinizin aklına gelmiştir bu, biliyorum. Bu konudan ayrıntılı bir şekilde ayrı bir Mitra veya Zerdüştlük videosunda bahsedebiliriz. Uzun zamandır planladığım konulardan biri olduğunu söyleyebilirim. Yakında videosu gelecek. Aklınızda olsun. Evet, dediğim gibi bu bölge yani Taht-ı Süleyman çok önemli ve manevi açıdan değerli bir bölge. Doktor McKinnell konuyla ilgili şöyle anlatıyor. Taht-ı Süleyman ve çevresindeki mitolojik anlatılar antik dünya inançlarının ve ritüellerinin derin köklerine işaret eder. Bu bölge sadece dini değil, aynı zamanda kültürel bir merkez olarak da önemli bir rol oynamıştır. Taht-ı Süleyman'ın cinlerle bağlantısına dönelim. İslam dönemi Taht-ı Süleyman ve cinler arasındaki ilişkiyi derinlemesine araştırmak için zengin bir zemin sunuyor.
Hz. Süleyman hem İslam mitolojisinde hem de diğer kültürlerde güçlü bir figürdür ve cinlerle olan etkileşimleri özellikle dikkat çekicidir. İslam inancına göre cinler görünmeyen ama insana benzer varlıklar olarak kabul ediliyor. İnsanlardan farklı olarak dumansız ateşten yaratıldıklarına inanılır. Hz. Süleyman'ın cinleri kontrol edebilme yeteneği onu diğer peygamberlerden ayıran önemli bir özellik. Bu bağlamda cinlerin Taht-ı Süleyman'la olan bağlantısı ve bu varlıkların inşaat ve koruma işlerinde üstlendikleri rol büyük önem taşıyor. Hz. Süleyman'ın cinler üzerinde otoritesi ona birçok yapıyı inşa etme ve koruma görevini yüklemiştir. İslam kaynaklarında cinlerin Süleyman'ın emirleri doğrultusunda gökyüzünde uçma, denizlerde yüzme ve taşları kesme gibi olağanüstü yeteneklere sahip oldukları anlatılıyor. Bu özellikleri onları mimari eserlerin inşasında vazgeçilmez kılmakta. Taht-ı Süleyman'ın inşasında cinlerin büyük rol oynadığına inanılır. Bu yapıların yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sembolik bir anlamı da var. İslam mitolojisi bu tür yapıları büyülü ve gizemli olarak tanımlar ve cinlerin bu yapılar aracılığıyla insanların dünyasındaki düzene müdahale ettikleri söylenir. Bölgedeki birçok mitolojik anlatı cinlerin Süleyman'a hizmet ettiği ve bölgeyi koruduğunu vurguluyor. Bu inanç yalnızca yapıların fiziksel korunmasıyla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda ruhsal bir koruma sağladıkları da düşünülür. Cinlerin çeşitli tehlikelerden korumak için Süleyman'ın emirleri doğrultusunda çalıştığına dair efsaneler bölge halkının zihninde derin izler bırakmıştır. Bu bağlamda cinlerin varlığı yalnızca bir mistik güç olarak değil, aynı zamanda bölgenin güvenliği içinde bir garantör olarak görülüyor. Bu bölgenin çok ilginç bir alan olduğu ve özellikle yeraltı dünyası veya bir geçiş kapısı olduğuna da inanılıyor. Yeraltı dünyası kavramı hem Sümer hem de İslam mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Ruhların, tanrıların ve diğer varlıkların yaşadığı bir alan olarak tasvir edilir. Taht-ı Süleyman'ın da bu yeraltı dünyasına açılan kapılardan biri olduğuna inanılmakta. Bu ilginç bölgenin mistik ve esrarengiz doğasıyla birleşerek insanların dikkatini çekmiş ve merak uyandırmıştır. Ve bu nedenle de bir takım uygulama ve ritüeller bu bölgede yoğunluk gösteriyor. Ayrıca bu konuyla aynı amaca hizmet eden farklı noktaları da aktarmamız mümkün. Kara Kule. Bahreyn'deki bu antik kule mitolojik olarak yeraltı dünyasına açılan kapılarla ilişkilendirilir. Bazı efsanelere göre bu kulede cinlerin ve ruhların hapsolduğuna ve sadece belirli ritüellerle serbest bırakılabileceğine inanılır. Kuzey Mezopotamya'nın antik tapınakları. Bu bölgedeki antik tapınaklar yeraltı dünyasıyla bağlantılı olan birçok mitolojik efsaneye ev sahipliği yapar. Özellikle Asur ve Babil dönemlerine ait tapınakların ruhların geçiş yaptığı yerler olarak görüldüğü düşünülmekte. Gizli mağaralar. Bölgedeki bazı doğal mağaralar yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak kabul edilir. Bu mağaraların derinliklerinde eski rahiplerin veya bilgelik arayanların ruhsal yolculuklar yaptığına dair inançlar vardır. Zigoratlar. Özellikle Mezopotamya'daki zigoratlar eski çağlarda tanrılarla iletişim kurmak ve ruhları yönlendirmek için inşa edilmiştir. Bu yapılar yeraltı dünyasıyla gökyüzü arasında bir geçiş noktası olarak görülebilir. Daha birçok yapı sayabiliriz arkadaşlar. Sonuç olarak böylece Taht-ı Süleyman'ın gizemli dünyasında bir yolculuğa çıktık. Bu kutsal bölge sadece tarihi kalıntılarıyla değil, aynı zamanda efsaneleri ve mistik inançlarıyla da derin bir anlam taşıyor. Geçiş kapıları, ritüeller ve kadim bilgelik arayışları insanoğlunun ruhsal deneyimlerini ve varoluşunu anlamaya yönelik çabalarının bir yansımasıdır. Unutmayalım ki bu tür yapılar ve ritüeller geçmişin derinliklerinde kaybolmuş sırları barındırıyor. Taht-ı Süleyman'ın bölgesinde bizlere sunulan bilgelikler ve efsaneler belki de hala keşfedilmeyi bekleyen yeni anlamlar ve deneyimler sunmakta. Eğer siz de bu mistik yolculuğa devam etmek ve kadim bilgilerin peşine düşmek istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esrarengiz sırların peşinden ayrılmayın.